Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir bebe yünüm var. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Ayrıca kanalımdaki katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye de olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. İlmeklerimi çıkardım şöyle. Bir sıra düz ördüm. Bu modelde ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 2. Şöyle yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız ilmek sayımızı. Şimdi örgümüzün ön yüzünde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma şu şekilde. Sıradaki 2 ilmeğimi bakın 1 2 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Önce artırma yaptım, daha sonra kestim. Devamında 6 ilmek ters örelim. Evet. Artırma işlemi, kesme işlemi, devamında 6 ilmek ters ilmek olarak ördük. Geldim buradaki 8 ilmeğe. Bunları da düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi, yani bu 8 ilmeği düz örerek devam ediyorum. Ben şöyle 2 model üzerinden anlatıyorum. Siz bunu büyük parça olarak düşünürseniz 8 ilmekten sonra tekrar burada yaptığımız işlemi artırma, kesme, 6 ters ilmek olarak devam edeceksiniz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizi olduğu gibi ters öreceğiz. Evet, şu ajurumu da ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sırayı ters örerek tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz, bir ilmek artırma, sıradaki şu kesme işlemi yaptığım ilmek ve arkasındakini de düz örerek sola doğru kestim. Devamında 5 ilmek ters. Birinci sırada 6 ilmek tersti. Şimdi 5 ilmeğe düştük. 5 ilmek ters ördüm. Daha sonra 8 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum.
Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tekrar bir artırma yaptım. Bu kestiğim ilmek ve bir sonraki ilmeği düz örerek sola doğru kestim. Devamında şimdi 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Bakın bir tersimiz daha eksildi. Ve 8 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın bu ajurlu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Devamında bir artırma yaptım. Daha sonra şu kestiğim ilmek ve arkasındakini de alarak sola doğru kestim. Yine bir artırma yaptım. Tekrar bu 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Devamında şimdi 3 ilmek tersimiz kaldı. 3 ilmek ters ördüm. 8 ilmek düz. Düzlerimi düz örüyorum. Bir sonraki modelde kaydırmalı yapacağız. Buradaki işlemi buradaki düz ilmeklerimize yapacağız. 7. sırayı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın düz olan ilmeğimi önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu ilmeğim ve arkasındaki ajurlu ilmeğimi alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. Bir artırma, bu düz gelen ilmeğim ve devamındaki ajurlu ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma, buradaki bakın kesme yaptığım ilmek ve bir sonraki ilmeği alarak kestim. Devamında 2 ters ilmek. Buradaki tersleri sıfırlayacağız, bitireceğiz yani. 8 düz ilmek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örelim yine. Evet, sıramı tamamladım. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın şu ajurlu olan ilmeğimi düz örüyorum.
Şu kesme yaptığımız ilmeğe gelince bir artırma, daha sonra bu ve devamındaki ilmeği düz örerek kestim. Bir artırma, 2 ilmeği keselim. Bir artırma, 2 ilmeği düz örerek keselim. Şöyle ajurlarımız oluştu bakın. Şimdi bir ters ilmeğimiz kaldı. 8 düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 12. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. 13. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma, sıradaki bakın şu düz olan ilmeğim ve arkasındaki ajurlu ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Buradaki ters olan ilmekleri bitirdik şimdi. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane artırma ve 4 tane kesme işlemi yaptık. 13. sıradayız. Devamında 8 ilmek düzümüzü örelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 14. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi yine ters örerek devam edelim. Evet, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın 14 sıradan oluşan bir model. Bir dahaki model kurulumumuzda buradaki yaptığımız işlemi buradaki düz ilmeklerimize yapacağız. Düz ilmekleri de burada. Yani şöyle kutucuklar oluşacak. İsterseniz birinci sırayı beraber kuralım. İkinci kez model kurulumunun birinci sırasını beraber yapalım. İkinci kez kuruyoruz modeli. Birinci sıra ön yüzündeyim. Burada 8 tane düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bütün yani 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu ajurlarımın hepsini düz örerek tamamladım. 8 ilmek. Devamındaki 8 ilmeğe gelince önce bir artırma yapalım. Bakın düz ilmeğe geldim. Bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Devamındaki 6 ilmeği de ters örelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladık. Bakın model böyle devam edecek. Sadece yerlerini değiştirdik. Burada yaptığımız işlemi aynı şekilde bu düz olan ilmeklerimin üzerinde yapacağız. Şurada yaptığımız gibi aynı şekilde ilerleyeceğiz. Düzlerimizi de bu tarafa aldık. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek hangi tarafta hangi işlemi yaptık onu bakarak yapabilirsiniz. Bir parça da daha önce hazırladım. Bakın bu da modelin ilerlemiş hali. Şöyle. Evet, modelim böyle ilerliyor arkadaşlar. Şöyle kutucuklar halinde
Yani yer değiştirerek birinci modelde şöyle kurduysak ikinci modelde yer değiştirerek kaydırarak aynı şekilde yapıyoruz. Bu da örgümüzün arka yüzü. Ben lastik kullanmadım. Lastiksiz yaptım. İstediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Modelde çok kıvrılma olmuyor. Lastiksiz de kullanabilirsiniz. Yani etol şal yapımında falan kullandığınızda lastik yapmanıza gerek yok. Şalınız bittikten sonra etrafını böyle tığlayabilirsiniz. Daha düzgün durması için. Evet, bugünkü modelimiz de buydu. Model zevkli ve çabuk ilerleyen bir model. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. Bu modelden yelek, hırka, süveter, atkı, bere hepsinde de kullanabilirsiniz. Ajurlu ama yani dekoratif de güzel durur diye düşünüyorum. Etol şal yapımında sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.